Tarih boyunca güç genellikle basit bir kuralı takip ederdi. Toprak sahibi ol, orduları yönet. Bir kral taçlandır ve para seni bulur. Ama Venedik bu kuralların tamamını yıktı. Ne kralı vardı, ne geniş tarlaları, ne de sınırları koruyan şövalyeleri. Sadece su, çamur ve lagun üzerine dikilmiş kazıklar. Ve buna rağmen yüzyıllar boyunca imparatorluklar, papalar, haçlılar ve krallıklar Venedik'e ihtiyaç duydu. Ama askerleri için değil. Çok daha tehlikeli bir şey için. Para. Hem de madeni para ya da altın değil. Güven. Venedik dünyayı fethetmedi. Onu finanse etti. Ve bu süreçte bugün hala içinde yaşadığımız finansal sistemi sessizce icat etti. Venedik'in nasıl bir banka haline geldiğini anlamak için öncelikle Orta Çağ Avrupa'sına kıyasla ne kadar tuhaf olduğunu kavramak gerekiyor. Avrupa'nın çoğu kara üzerine kuruluydu. Kara demek tarla demek. Tarla demek köylü demek. Köylü demek yiyecek, vergi ve asker demek. Güç topraktan kılıca, kılıçtan taşlara akar. Eğer toprağı kontrol ediyorsanız insanları kontrol ediyorsunuzdur. İnsanları kontrol ediyorsanız servet elde edersiniz. Venedik bu oyunu oynayamazdı. Lagun üzerinde küçük adacıklar üzerine kurulmuş, etrafı sığ sularla çevrili bir şehirdi. Büyük işgal gemileri buraya yaklaşamaz, tarım yapmak neredeyse imkansızdı. Vergi alınacak tarlalar, savunulacak kaleler, gönderilecek süvarileri yoktu. Feodalizm, Ortaçağ Avrupa'sının tanımladığı sistem burada işlemezdi. Venedik radikal bir yol seçti. Gücü toprak yerine hareketten, tarlalar yerine gemilerden, kaleler yerine sözleşmelerden, sınırlar yerine limanlardan kurdu. Başından itibaren Venedik, diğer ülkelerin ekonomilerini birbirine bağlayarak hayatta kaldı. İslam dünyasından gelen mallar, Asya'dan baharatlar, Çin'den ipek, Avrupa'dan metal ve yün hepsi Venedik'in ellerinden geçti. Şehir birbirine güvenmeyen, farklı dinlere sahip ve çoğu zaman farklı para birimlerini kullanan dünyalar arasında bir menteşe haline geldi. Bu Venedik'i değerli ve daha da fazlası vazgeçilmez kıldı. Başlangıçta Venedik, Bizans İmparatorluğu'na gevşek bir bağlılık gösteriyordu. Kağıt üzerinde Bizans'ın otoritesini tanıyor ama uygulamada bağımsız bir yüklenici gibi hareket ediyordu. Venedik ticareti akıcı tuttuğu ve gemileri denize açtığı sürece Bizans göz yumuyordu. Dönüm noktası ise 1082'de geldi. Bizans İmparatoru 1. Alekois, Venedik'e muazzam vergi muafiyetleri ve imparatorluk çapında ayrıcalıklı ticaret hakları tanıdı. Karşılığında deniz desteği sağlanacaktı. Bu bir yardım değil, bir bağlılıktı. Bizans Venedik'i ödüllendiremedi çünkü zayıftı. Venedik olmadan işleyemezdi. O andan itibaren Venedik vergi ödemeyi bıraktı. Yerine erişim karşılığında ödeme almaya başladı. Diğer şehirler kraliyet lütfu için yalvarırken Venedik pazarlık yapıyordu. Taçlardan, tahtlardan ve kimsenin vasılı olmaktan kaçınıyordu. Ortaçağ Avrupa'sında tüccarlar sosyal merdivenin en altındaydı. Savaşmazlar, profesyonel olarak dua etmezlerdi. Para kazanırlardı. Bu onları kullanışlı ama ahlaken şüpheli kılardı. Kar tolere edilirdi ama övülmezdi. Güç, toprak sahibi ve ordu çıkarılabilen soylulara aitti. Venedik bu sınıf yapısını hiç geliştiremedi. Toprak sahibi bir aristokrasi yoktu. Feodal beyler yoktu. Gemilere sahip olan, ticareti organize eden ve riski yönetenler hiyerarşiye çıkmaya çalışan dışarıdan insanlar değildi. Hiyerarşinin ta kendisiydiler. Venedik'in seçkinleri baştan itibaren tüccarlardı. Lojistik, sermaye ve uzun vadeli planlamayı bilen ailelerdi. Başarı mirasla gelmezdi. Yetkinlik, fırtınalarda hayatta kalmak, sözleşmelere sadık kalmak ve malları zamanında teslim etmekle gelirdi. Ekonomik beceri utanılacak bir şey değil, değer ölçüsüydü. Bu kültürel fark kanunlardan daha güçlüydü. Tüccarlar sosyal olarak aşağı değillerse servetlerini gizlemelerine gerek yoktu. Toprak ve ünvan olarak meşruiyet kazanmak zorunda değillerdi. Servetlerini doğrudan gemilere, altyapıya veya kurumlara yatırabiliyorlardı. Zamanla en başarılı ticaret aileleri politik sınıf haline geldi. Devrimle değil, normalleşmeyle. Yönetim, karmaşık sistemleri ve büyük sermayeleri yöneten insanların işi haline geldi. Karar alma süreçleri ihtişam veya fetih yerine istikrar ve öngörüyle dayandı.
1297'de Senato del Mayor Consiglio yani Büyük Konsey'in kapanışı ile bu sistem sertleşti. Venedik'in yönetici organına sadece belirli aileler üye olabiliyordu. Savaşçı soylular değil, köklü tüccar evleri politik güç miras yoluyla geçiyordu. Ama kan aristokrasisi değil, bilanço aristokrasisiydi. Venedik bunu yolsuzluk olarak görmedi. Koruma olarak gördü. Liderler için kısa görev süreleri, karmaşık seçim sistemleri, katmanlı konseyler ve komiteler. Aşırı yetki kullanımına ciddi cezalar. Amaç modern anlamda demokrasi değil, sistemin istikrarıydı. Venedik krallara güvenmezdi. Kalabalıklara güvenmezdi. Süreçlere güvenir ve süreçler aracılığıyla gücü dağıtırdı. Devlet tüccarlar tarafından yönetildiğinde farklı davranmaya başladı. Artık bir şehir devleti değil, risk yöneten bir kurumdu. Para sadece dolaşmıyor, organize oluyordu. Güven varsayılan bir şey değil, tasarlanmış bir mekanizma haline geldi. Devlet finansın üstünde değil, içinde yer alıyordu. Venedik, güvenilirliğin en değerli varlık olduğunu anladığında her şey değişti. Diğer ortaçağ hükümetleri parayı mevsimlik bir araç olarak görürdü. Vergi toplar, zorunlu durumlarda yağmalar ve yalnızca köşeye sıkışınca borçlanırdı. Venedik ise mantığı tersine çevirdi. Panik içinde değil, tasarım yoluyla borçlandı. Gerekli olduğunda prestidi adı verilen zorunlu kredilerle zengin vatandaşlardan fon sağlandı. Kağıt üzerinde zorlayıcı görünüyordu, pratikte devrimciydi. Vatandaşlar sadece devlete tabi değil, alacaklıydı. Bu borç devletin devamlılığına bağlılık yaratıyordu. Ama sadece borç yetmezdi. Venedik paranın verimli hareket etmesini sağlamak zorundaydı. 1587'de Banconalto'yu kurdu. Devlet kontrollü bir banka. Amaç spekülasyon değil, istikrar sağlamaktı. Para artık metal değil, hesaplama ile hareket ediyordu. Tüccarlar tek bir madeni para taşımadan borçlarını ödeyebiliyor, sahtekarlık azalıyordu. Ticaret hızlanıyordu. Bu yenilik değil, risk yönetimiydi. Venedik temel gerçeği anlamıştı. Sistemi kontrol eden ekonomiyi yönetir. Venedik yavaş ama emin adımlarla büyüdü. Sistemin temeli olan güveni korumak için disiplin ve kurallar uygulanıyordu. Spekülasyon sınırlandırıldı. Cezalar sertti. Üretilen ürün hız ve heyecan değil, güvenilirlikti. Venedik sistemin güvenilirliğini patlayıcı kazançlara tercih etti. Ve bu sistem Venedik'in çöküşünden sonra bile Amsterdam, Londra ve New York'a taşındı. Farklı şehirler aynı mantık. Modern devletler altınları değil, borçlarını onurlandıracaklarına dair güveni yöneterek güç kazanıyor. Venedik dünyayı askerlerle değil, güveni organize ederek şekillendirdi. Borcu sadakate, finansı yönetime dönüştürdü. Ve ister kabul edelim ister etmeyelim hala onun inşa ettiği mimarinin içinde yaşıyoruz.